Dede Ağaç gezimiz başlasın. Isırmaya çalışıyorlar. Çok güzel ve çok ucuz eşyalar var burada. Katara Deftara dedikleri temiz pazartesi var. Bununla çok iyi kekler yapabilirsin. Mevsimine göre bu hordalar değişik gösterebiliyor. Sınır kapı süreçlerini anlatalım. Toplamda ne kadar ödedik? 116 euro. Burası benim Aleksandropoli'de en sevdiğim yer. Gezgin bir şef yepyeni vlogla karşınızda. Bugün neredeyiz? Aleksandropoli'deyiz. Arkamda da şehrin simge yapılarından bir tanesi olan Deniz Feneri'nin önünde size açılış yapmak istedim. Ama öncesinde eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açıp beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız Aleksandropoli yani Dede Ağaç gezimiz başlasın. Şimdi biz işten çıktık, Aleksandropoli'ye geldik. İlk olarak tüm pasaport süreçlerimizi anlatalım, sınır kapı süreçlerini anlatalım. Ondan sonra tekrardan buradayız. Öncelikle geçerli bir Schengen vizeniz olmalı. Bordo pasaport için şart, yeşil pasaporta vize gerekmiyor. Sınırda pasaport kontrolünden sonra araç için ruhsat isteniyor. Eğer araç sizin değilse noter onaylı vekalet gerekiyor. Şirket aracı ise bazen ek evrakla sorabiliyorlar. Bir de yeşil sigorta var, yani aracın yurt dışında geçerli trafik sigortası. Genelde minimum 15 günlük yapılıyor. Ücret araca göre değişiyor. Biz 15 günlük sigorta için 127 euro ödedik. Sınırda yoğunluğa kalmamak için de Cuma günü saat 3 gibi yola çıktık. Dönüşü pazar gece geç saate bıraktık. Böylece sınır sırasını büyük ölçüde atlatmış olduk. Ayrıca sınır kapılarındaki yoğunluğu anlık olarak görmek için Trakya Sınır Kapıları diye bir Instagram hesabı var. Orayı da kontrol edebilirsiniz. Ve tabii ki yurt dışı çıkış harç pulunuzu da almayı unutmayın. Online'dan alabiliyorsunuz. Şimdi de Dede Ağaç'ın en meşhur yerlerinden bir tanesi olan maydanoz'a geldik. Burada hemen biliyorsunuz ki bizim Yunan'a gelir gelmez yaptığımız tek şey gyros,'la bir bira yemek oluyor. Akşam başka bir yere de rezervasyonumuz var ama bu önceki bir atıştırmalık. Şimdi bunun tadına bakıyoruz. Ardından Aleksandropoli keşfimiz devam edecek. Yedik içtik, bir biramız bir de gyros'umuz var. Toplamda 6,5 euro ödedik. Arkamda Jumbo. Biz ne yaptık? Dedik ki gece gece Aleksandropoli çekemeyeceğimiz için Jumbo'ya geldik. Jumbo'da alışveriş yapıyoruz. Dedim ki size bari onu çekeyim burada. Jumbo'da Yunanistan'ın 1 milyoncusu arkadaşlar. Aradığınız her şeyi çok uygun fiyatlara burada bulabiliyorsunuz. Zaten Yunanistan'a gelip de Jumbo'yu bilmeyenler yok diye düşünüyorum. Çok güzel ve çok ucuz eşyalar var burada. Almamak için insan kendini çok zor tutuyor. Eğer onu da alırsak arabada bize yer kalmayacak. Bu arada 50 euro üzerinde bir şeyler alırsanız tax free de yapabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. İlk akşam yemeğimizde de Aleksandropoli'nin en meşhur mekanlarından Zürafa'yı tercih ettik. Dedik ki burayı bir deneyelim çünkü çok övdüler. Ben de hiç gelmemiştim daha önce. Sizlerle birlikte şimdi hazırsanız burayı deneyimliyoruz.
Masamıza caciki, susamlı ballı feta, politiki salata, yengeç salatası, ızgara ahtapot, köz patlıcan salatası, kabak kızartma, kalamar ve karidesli tarhana gibi lezzetlerden söyledik. Tarhanalar Yunanistan'da farklı farklı yapılır. Ekşi tarhana var, tatlı tarhana var, iri taneli var, ince var. Yani Türkiye'de benim rastladığım sadece çorba şeklinde içilen tarhanalar mevcut. Ama burada böyle risotto gibi yenen iri taneli tarhanalar da mevcut. Pilav kıvamında yapılıyor. Elena Hanım'a çok teşekkür ederiz. Kendisi kameraya çıkmaya çekindiği için o yüzden size bu şekilde anlattık. Şu an zaten görüntülerini de gördünüz. Hemen de tadına bakıyoruz. Tadı çok güzel ya. Sen de mi bomboş aldın? Evet. Karides yok mu? Çok güzel bir tarhana kokusu var. Ama biraz da böyle irmiği de andırıyor yerken. Hafif böyle bir risotto kıvamı da var. Bence gayet başarılı. Beş kişi hesabımızda böyleli, tatlılar da her zamanki gibi ikramdı. Şimdi de geldik Dede Ağaç'ın en simge noktalarından bir tanesi olan Deniz Feneri'ne. Burası Fransız bir şirket tarafından yapılmış. Yaklaşık 27 metre yüksekliğinde olan fener 1800'lerden beri gemilere yol gösteriyor. Zamanla şehrin adeta logosu haline gelmiş. Bu yüzden buraya gelen herkesin ilk durağı burası oluyor. Gün batımında da ayrı güzel oluyor. Etrafta da bir sürü kafe, restoran bulabiliyorsunuz. Buralarda oturup gün batımını izleyebilirsiniz. Şu an kış olduğu için kapalı ama yazın geldiğinizde burada çarpışan arabalar var, çocuklar için eğlenceli alanlar var. Aklınızda bulunsun. Hemen yan tarafında da böyle bir ücretli otopark var ama biraz daha ileriye giderseniz o ara sokaklarda yani liman tarafında ücretsiz yerlerde bulabiliyorsunuz ama baktınız hiç yok. Buradaki ücretli yere arabanızı park edebilirsiniz. Dede Ağaç'ta kahvaltı yapabileceğiniz en güzel noktalardan bir tanesi kesinlikle Salgamis. Hemen size neler söylediğimizi göstereyim. Burada spanakopita'mız var, ıspanaklı böreğimiz. Burada bugaçamız var. Bir de portakala pitamız var. Portakala pita da portakallı kek ama bunu nasıl yapıyorlar? Baklava yufkasından yapıyorlar. Baklava yufkalarını parça parça kesiyorlar. Onu yumurtalı portakallı harçla buluşturup o şekilde pişiriyorlar. Bir de simitimiz var yani kulleri. Şimdi bunların tadına bakıyoruz hep birlikte. Şimdi gelelim Dede Ağaç isminin nereden geldiğine. Osmanlı zamanında burası bir balıkçı kasabasıymış. Rivayete göre de şehrin merkezine yakın bir yerde çok büyük bir çınar ağacı varmış. O ağacın altında yaşayan bir Bektaşi derviş olduğu söyleniyor. Halk ona dede diyormuş. Zamanla insanlar bu bölgeyi tarif ederken dedenin olduğu ağaç tarafı dedenin ağacı demeye başlamış. Ve isim halk arasına yerleşmiş, Dede Ağaç olmuş. Peki bu şehrin adı sonradan nasıl Aleksandropoli'ye dönüşmüş? Bir de gelin onu anlatayım. 1920 yılında şehrin adı Aleksandropoli oluyor. O zamanın Yunan kralı olan Aleksandros'un adı veriliyor şehre. Aleksandropoli yani Aleksandros'un şehri olarak 1920 yılında da değişiyor. Geldik Demokratiyas Caddesi'ne. Burası Aleksandropoli'nin en hareketli, alışveriş yapabileceğiniz caddelerinden bir tanesi. Birçok markayı burada bulabiliyorsunuz. Şimdi de Dede Ağaç Limanı'ndayız. Burası sadece balıkçı teknelerinin olduğu bir liman değil, aynı zamanda eskiden de çok önemli bir stratejik noktaymış. 19. yüzyılda demiryolunun buraya taşınmasıyla birlikte hızla büyüyor ve Balkanlara açılan en önemli kapılardan bir tanesi haline geliyor. Eğer buradan Samotrakya Adası'na da gitmek isterseniz feribotlar da bu limandan kalkıyor. Bugün bu arada tabii ki de demiryolu kullanılmıyor ama liman bölgesine geldiğinizde böyle kalıntılarını bulabiliyorsunuz.
Dede Ağaç'a geldiğinizde eğer zeytinyağı almak istiyorsanız Kilyopas'ta küçük bir aile işletmesi var. Merkeze biraz uzak, arabayla gelmeniz gerekiyor. Geldiğinizde de içeride limonundan zencefiline, sarımsağına, kekiğine bir sürü çeşitli aromalı zeytinyağlarını bulabiliyorsunuz. Bence güzel bir yer, gelince aklınızda bulunsun. Bir de buraya eğer çocuklarla gelirseniz küçük bir hayvanat bahçesi de var. Geldiğinizde çocuklarınız burada eğlenip hayvanlarla vakit geçirirken siz de alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tabii kış olduğu için çok güzel gözükmüyor olabilir ama yazın buraya geldiğinizde her yer yemyeşil, doğasıyla harika bir yer. Isırmaya çalışıyorlar. Gel. Beni çok tatlı buldular. Şimdi biz nereye geldik? Ayayorgi'ye geldik. Yanımda kim var? Belki Instagram'dan tanıyorsunuzdur. Pinneges. Hemen hesabını buraya ekliyorum. Onu da hemen takibe alıyorsunuz. Burası benim Aleksandropoli'de en sevdiğim yer. Mutlaka gelin. Çünkü o buranın muhtarı denilebilecek kadar çok gelmiş bir insan. Ne söyledik? Horta söyledik, feta söyledik, mücver söyledik, sardalya söyledik ama asma yaprağına sarılı. Bir tane uskumru söyledik, isli. Başka ne söyledik? Mücveri söyledim. Çok lezzetli. Feta. Fetayı da söyledim. Şimdi ne bekliyoruz? Ne bekliyor? Kızarmış yengeç. Şimdi kızarmış yengeç bekliyormuşuz. Deniz ürünü. En sevdiğim. Bayıldım. Bunlar çok güzel. Yorumları alıyoruz. Nasıl yapabilirler? Benden bir Yorumlarını tavsiye. alalım. Valla yediğimiz her şey her zamanki gibi çok lezzetli. Bu sefer çok farklı şeyler denedik. Özellikle bu karidesli sarmaya ve mücvere bayıldım. Mutlaka deneyin. Bu arada ne yapıyoruz? Tabii ki de gelmeden önce rezervasyon yapmayı unutmuyoruz. Ya da böyle kapıda bizim gibi sıra bekleyebilirsiniz. Ama bence rezervasyon yaptırın derim ben. Horta bu arada bu haşlanmış otların genel ismi. Mevsimine göre bu hortalar değişik gösterebiliyor. Kışın farklı horta yersiniz, yazın da farklı horta yersiniz. Ama Yunanistan'a geldiğinizde mutlaka bir horta deneyin diyorum. Bu feta da baklava yufkasına sarılıp öyle kızartılıyor. Üzerine reçelle servis ediliyor. Feta memelike susam bir de söylersiniz. O da susamlı ballı feta oluyor. Ama bunlar da çok lezzetli. Tüm bu sahilde yazın gelirseniz denize girebiliyorsunuz. Yani tüm Makri sahilinde denize girilebilecek yerler var. İleriki taraflara da giderseniz orada da beach club'lar var. Aklınızda bulunsun. Şimdi de sıra geldi Yunanistan'ın en büyük marketlerinden bir tanesi olan Sıkla Venitis'e. Ben burayı gerçekten çok seviyorum. İçeride çok fazla çeşit de oluyor. Bizim Migros, Beşam gibi düşünebiliriz burayı. İçeri girince sağ taraf komple buzdolapları ve taze ürünler olur. Her zaman önce manav reyonu, sonra yumurtalar, peynirler, şarküteri, kasap hepsi tek bir hat üzerinde. Tüm Sklavenitis'lerde bu şekilde olur. Sol tarafta ise diğer tüm market ürünleri var ama olay sadece alışveriş değil. En dipte çocuk oyun alanı var. Yani alışveriş yaparken çocuğunuzu güvenli bir şekilde bırakabiliyorsunuz. Bu bence müthiş bir detay. Bir de kahve ve hazır yemek alanı var. Börek, çörek alabiliyorsunuz. Sıcak yemek alıp oturup yiyebiliyorsunuz da. Üstelik bunun için ayrı kasalar da var. Yani market içinde mini bir kafe gibi düşünebilirsiniz. En solda ve arka tarafta ev tekstili, kıyafet ve ayakkabı var. Kısaca aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Meşhur Yunan yemeği pastiçoda yapmak istiyorsanız hemen bu. 2 numaralı boru makarna diyeyim ben buna. Bizim aslında fırın makarna gibi düşünebilirsiniz. Geldiğinizde bundan da alabilirsiniz. No 2.
Tabii birçok marka var. İlla bunu almak zorunda değilsiniz. Biz şu an Scla Venetis'te olduğumuz için böyleyiz. Ama bence Melisa da güzel. Bunlar da güzel. Bir de Maratha da var. Bu da Scla Venetis'in kendi markası Maratha. Şu farina dedikleri un da bununla çok iyi kekler yapabilirsiniz. Çünkü içerisinde kabartma tozu vesaire de bulunuyor. Bunu alıp kek harcının içerisine eklediğinizde kekinizi çok güzel kabartıyor. Yunanistan'ın olmazsa olmazlarından. Farina diye geçiyor ismi. Evet, şimdi geldik makarna reyonuna. Çok çeşit var. Bunları ayırt edebilmeniz için. Mesela şu kuskusaki, küçük kuskus. Susamaki, küçük susam anlamına geliyor. Peponaki, kavun anlamına geliyor. Şurada arpa şehriyesinin iki türünü görüyorsunuz. Kalın ve daha orta olanlar. Bu ince kıvamda olanlar ya bir ton balığı salatası ya da bir çorbanın içine kaynatıp ekleyebileceğiniz, çocukların çok severek yediği, özellikle de çocukların küçükken büyüdüğü, yani nesiller büyütmüş olan astraki var. Bu da yıldızcık anlamına gelir. Çorbaların içinde bir dönem sadece astraki görülürdü. Fakat gördüğünüz üzere glutenli, glutensiz, sebzeli bilumum çok makarna çeşidi var. Çokça çeşidi var. Biz orzoyu neyle yapıyoruz peki? Orzoyu biz metrio ile yapıyoruz. Kırtaraki arpa şehriyesi ortayla yapılır. Kalınla yapan yer de var. Kullanacağın ürüne göre değişiyor. Bu kalını daha çok güveçlerde kullanıyorlar. Doğru. Etli güveçler. İnce orzo, yani ince arpa şehriyesinden de çok güzel bir manestra yapılır. Manestra bir anne yemeğidir. Aslında domatesli, sarımsaklı bir pilav türü diyebiliriz. Arpa şehriyesi pilavı. Şarap da konur. Bir anne yemeğiyle öğlen okul dönüşü bir manestra ile yanında bir feta parçasıyla seve seve yenir. Eleni bu arada kameraya çıkmaya utandığı için size dış ses olarak yardımcı oluyor. Bunlarla karşılaşırsanız nedir diye merak edebilirsiniz. Bu aslında tel şehriye, fakat kırılmamış hali. Böyle alıp yemeklerin içine kırabilirsiniz. Tel şekliyle de var ama biz bu şekilde satın almayı tercih ediyoruz. Bunların incesi ve kalını da mevcut. Şimdi burada yeme içme yerleri de var demiştik. Aynı zamanda taze meyve sıkıp böyle hemen meyve sularınızı alabileceğiniz 2 euroya yer de mevcut. Bir de arkamda uçurtmaları görüyorsunuz. Katara deftara dedikleri temiz pazartesi var. Orucun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yani temiz pazartesi olarak kabul ediliyor. Ve o zaman tüm Yunanistan'da uçurtma uçuruluyor. Yani çocuklar uçurtma uçuruyorlar. Böyle uçurtmalar da o zamanlarda marketlerde oluyor. Akşam yemeği için Masasura restorana geldik. Önce biraz fiyatlara göz atıyoruz. Bu arada çoğu yerde Türkçe bilen çalışanlar ve Türkçe menüler mevcut. Yani dil konusunda hiç sıkıntı yaşamazsınız buraya gelince. Bizde politik salata, horta, patlıcan salatası, ızgara mantar, kabak kızartma, patates salatası, karides saganaki, kalamar, deniz mahsullü makarna ve karidesli orza gibi lezzetlerden söyledik. Bu arada sayarken fark ettim. Biraz fazla şey söylemişiz ama bize yetti. Hop, hemen bir fiyat güncellemesi. Masasura restorana geldik. Bence fena değildi lezzetleri. Ama kalamarı beğenmedik ve toplamda ne kadar ödedik? 116 euro. 116 euro bu ekiple ödedik. Benden bahsediyorum. Patlıcan Pınar. Çünkü bütün patlıcanı Pınar yedi. Neden yemeyeyim ki?
Zafra'ya geldik sabah erkenden. Börek deneyememiştik. Dün çok fazla sıra vardı. Bugün çok az sıra olunca dedik ki hemen deneyelim. Şimdi evimize gidiyoruz. Bugün kahvaltıyı evde yapacağız. Çünkü dün Salgamis'e gittiğimizde yer yoktu oturacak. O yüzden beklemiştik. Çok rahat etmedik. Dedik ki bugün de alalım böyle dışarıdan evimizde yiyelim. Sonrasında zaten ya İskeçe'ye gideceğiz. Hava güzel olursa, çünkü şu an biraz bozuyor hava. Ya da artık İstanbul'a geri dönüş yapacağız. Evden bahsetmişken kaldığımız evi de kısaca gelin gezelim. 3 odalı oldukça geniş bir evdi. Konumu da harikaydı. Sahildeki Alfa Vita Market'in sokağındaydı ve sahile sadece 1 dakikalık yürüme mesafesindeydi. Size buradan bir de aynadan selam vermek istedim. Evin linkini de açıklamaya ekliyorum bilginize. Dede Ağaç'tan 1 saatlik araba yolculuğuyla İskeçe'ye geldik. Biraz İskeçe'den bahsedeyim sizlere. İskeçe, Batı Trakya'da yer alan küçük ama çok keyifli bir şehir. En sevdiğim tarafı da kesinlikle Eskişehir bölgesi. Taş sokaklar, renkli eski evler, bol bol kafeler, böyle yürüyerek gezmesi çok keyifli bir yer. Bir de şehir kültür olarak bayağı zengin. O yüzden gezerken farklı izleri aynı yerde görebiliyorsunuz. Dede Ağaç'tan ayrıldık. O yüzden İskeçe'ye geldik. Bugün aslında karnaval olması gerekiyordu. Saat 2'de çocukların geçişi vardı, akşamda konser var. Ama o kadar çok yağmur yağıyor ki biz üzüldük. Ama bu üzüntümüzü neyle geçirelim dedik? Tabii ki de Giros'la geçirelim dedik. Buranın en meşhur yerlerinden bir tanesi olan Filarakia'ya geldik. İsmi bu şekilde okunuyordur diye düşünüyorum. Ve şimdi hemen bir Giros'umuzu gösterelim, tadına bakalım. Sonrasında devam edeceğiz. İskeçe'nin en meşhur olayı da karnavalı. Her yıl kışın genelde Şubat sonu Mart başı gibi oluyor. Şehir o dönem bambaşka bir havaya giriyor. Kostümler, müzik, sokakta yürüyüşler, gruplar, dans, büyük kortej yürüyüşleri oluyor. Herkes çok renkli giyiniyor. Şehir merkezinde her yer dolup taşıyor. Bu karnavalın mantığı da şu: Paskalya öncesi uzun bir perhiz dönemi var. İşte o dönem başlamadan önce son kez eğlenme ve kutlama gibi düşünebilirsiniz. O yüzden enerjisi çok yüksek oluyor. Eğer bu tarihlere denk gelirseniz İskeçe'yi karnaval zamanı görmek gerçekten ayrı bir keyif. Biz Aleksandropol'e geri geldik ve dedik ki yemek yiyelim. Agora'ya geldik burada da. Burası et ürünleriyle meşhur olan bir restoran. Şimdi böyle bir bolca karışık et tabağı söyledik, patates söyledik. Bu arada domuz var, dana var. Hangisini tercih ederseniz. Ama böyle dananın işte pirzoladı vesaireleri yok. Köfte olarak var. Aklınızda bulunsun. Bu arada söylemeyi unuttum ama tavuk da var. Bakın, tavuk şiş. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.